Herkese merhaba. Benim adım Rob ve varoluş, inanç ve amaç hakkındaki tüm bakış açımı kökten değiştiren bir deneyimi paylaşmak istiyorum. Sıradan bir tıbbi sorun olarak başlayan şey, gerçeklik anlayışımı derinden sarsan bir ölümden dönme deneyimine NDE dönüştü. Hayat ve ölüm hakkında bildiğimi sandığım her şeyi altüst eden bu olay, varoluşa dair o kadar derin gerçekleri açığa çıkardı ki, yaşadığım her anı farklı bir gözle görmeye başladım. Sessiz bir tehdit. Ölümden dönüş yolculuğum aylar boyunca, eşim benimle ilgili endişe verici bir şey fark ediyordu. Uyurken sık sık nefes almayı kesiyordum. Kaygılanarak bu atakları zamanladı ve bir gecede neredeyse 180 kez nefes almayı bıraktığımı keşfetti. Israrıyla nihayet bir doktora gittim ve bana ağır uyku apnesi teşhisi kondu. Doktor, durumumun ölümcül olabileceği konusunda beni uyardı. Bir gece nefesimin tamamen durabileceğini ve bir daha uyanamayacağımı açıkladı. O noktada bu uyarıya kayıtsız kaldım. Sorumsuzca yaşıyordum. Ne bir inancım vardı ne de bir amacım. Doktora kaderim uykumda ölmekse, öyle olmasına izin vermem gerektiğini söyledim. Ölüm fikrine karşı tamamen hissizdim. Daha büyük bir resmin varlığını bilmiyor, ölümden sonra ne olacağına dair en ufak bir inanca sahip değildim. Ancak yaklaşan olayların hayatımı sonsuza dek değiştireceğini hiç tahmin edemezdim. Ve bir gece her şey değişti. Bedenimi terk etmek, fiziksel ötesine bir yolculuk. O anın hissini bugün bile canlı bir şekilde hatırlıyorum. Önceki gecelerde nefessiz kaldığımda genellikle aniden uyanırdım, ancak bu sefer hiç mücadele etmeden garip bir dinginliğe sürüklendim. İşte o anda şimdi ruhumun bedenimden ayrıldığını bildiğim o olağanüstü hafifliği hissettim. Hayatımda ilk kez tamamen özgürdüm. Kelimelerle tarif edilemeyecek kadar yoğun bir neşe beni sardı. Sanki omzumdaki tüm yükler yok olmuş. İlk başta bunun bir rüya olduğunu düşündüm. Aşağıya baktığımda cansız bedenimi yatağın içinde, eşimin yanında yatarken gördüm. O, olanlardan tamamen habersizdi. İçgüdüsel olarak koluma dokunmak için uzandım. Ancak bir gariplik vardı, dövme yoktu, piercinglerim yoktu, bedenim mükemmel, kusursuzdu. Sanki hiç acı çekmemiş ya da zarar görmemişti. Gerçek, dalgalar halinde üzerime çarptı. Bu bir rüya değildi. Etrafıma bakındığımda daha da tuhaf bir şey fark ettim. Çevremdeki her şey değişmeye başlamıştı. Oda yavaşça bulanıklaşıyor, fiziksel formumdan beni uzaklaştıran görünmez bir güç beni çağırıyordu. Ne saldırgandı ne de nazik. Ama reddedilemez bir çağrıydı. Beni daha büyük bir şeye çekiyordu. Karanlığa doğru çekilmek. Bulunduğum odanın kararmaya başladığını hissettim. Görünmeyen ancak inkar edilemez bir güç beni kendine çekiyordu. Direndim. Eşimin beni bu halde bulmasını istemiyordum. Onu terk etmek istemiyordum. Ama bu çekim irademden daha güçlüydü. Sonsuz görünen dipsiz bir boşluğa, karanlığın içine çekiliyordum. Bu sadece bir hiçlik değildi. Soğuk, neredeyse boğucu bir ağırlık taşıyordu. Etrafımdaki hava yoğunlaşmış gibiydi. Beni bir görünmez güçle sarıp sıkıştırıyordu. Ses yoktu ama boşluğun kendisi rahatsız edici bir titreşim yayıyor gibiydi. Ne soğuk ne de sıcaktı. Ancak tanımlanamaz bir yalnızlık hissi vardı. Sanki her şey, hatta umut bile tükenmişti. Daha da derinlere çekildikçe içimde çözülmeye başladığımı hissettim. Sanki hiçbir şeye dönüşüyordum. Bu karanlık sadece ışığın yokluğu değildi. Her yönden üzerime çökerek beni sıkıştıran ezici bir varlığı vardı. Kalın, ağır bir sis gibi üzerime yapışıyor, hareket etmeyi zorlaştırıyordu. Bu boşluğun dokusu vardı. Şekilsiz ama canlıydı. Sanki içine düştüğüm şey, varlığımın özüne dokunan bir hiçlikti. Sonra anılar geldi. Bütün hayatım gözlerimin önünden geçti. Sadece görsel olarak değil, duygusal olarak da. Olayları sadece izlemiyordum. Hissediyordum. Hem kendi duygularımı hem de başkalarına yaşattığım duyguları. Yaptığım kötü seçimlerin yükü iyi olanlardan çok daha ağırdı. Utanç, pişmanlık, keder, tüm duygular. Aynı anda üzerime çöktü. Karanlığın içinde kayboldukça giderek daha kötüsünü hissettim.
Üzerime çöken olumsuzluk, insanın bildiği hiçbir korkuya benzemiyordu. Uzaklardan gelen acı dolu çığlıklar duymaya başladım. Kokular çürümüş ve mide bulandırıcıydı. İşte o an anladım. Saf ıstırap içinde bir yere sürükleniyordum. Karanlığın içindeki ışık kaderime razı olduğum anda karanlık üzerime daha da yoğunlaştı. Zaman durmuş gibiydi, her şey keskin bir sessizliğe büründü. Boşluğa teslim olmaya hazırlanıyordum ki aniden küçük bir kıvılcım, önce fark edilmesi güç, neredeyse görünmez, karanlığı delip geçti. Titredi, büyüdü ve sonra büyük bir patlamayla yayıldı. Boşluğu kesen bir ışık, hayal edebileceğim her şeyin ötesindeydi. Değişim ani değildi. Adeta karanlık kendi varlığını kaybediyordu. Işığın gücü karşısında yavaşça çözülüyordu. Bu sadece bir ışık değildi, canlıydı. Sevgi yayıyordu. Öyle güçlü bir sevgi ki her zerrem ona karşılık veriyordu. Bu ışığın varlığı çevremdeki kaosu susturdu. Karanlık geri çekildi, çığlıklar yok oldu. Sonra kelimeler olmadan ruhumun derinliklerine işleyen bir ses duyuldu. Bir seçimin var. Şaşırmıştım. Nasıl bir seçim hakkım olabilirdi? İkinci bir şansı hak ettiğimi düşünmüyordum. Hayatımı bencilce, sorumsuzca yaşamıştım. Ama ışık beni yargılamıyordu. Bana sadece bir fırsat sunuyordu. İşte o anda kararımı verdim. Bu ışığın varlığı çevremdeki kaosu susturdu. Karanlık, ışığa karşı koymak istercesine kısa bir an boyunca hala tutunmaya çalıştı. Ancak ışık inkar edilemezdi. Geçiş süreci yavaş ilerledi. Siyah, boşluk dalgalar halinde geri çekildi. Sanki hiç var olmamış gibi eriyip kayboldu. Sıcaklığın geri döndüğünü hissedebiliyordum. Nazikçe titreşen bir enerji beni sarıyor, korkunun boğucu ağırlığını üzerimden kaldırıyordu. Sessizlik derindi ama boşluk değildi, barıştı. Çığlıklar sustu, karanlık geriye çekildi. Ve sonra bir ses duyuldu. Kelimelerle değil, ruhumun derinliklerinde yankılanan, sonsuz bir nezaketle fısıldayan bir ses. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan, beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Hadi, bu yolculuğa birlikte devam edelim. Bir seçimin var. Şaşkına dönmüştüm. Bana nasıl bir seçim sunulabilirdi? İkinci bir şansı hak ettiğimi düşünmüyordum. Hayatımı bencilce, umursamazca yaşamıştım. Ancak ışık beni yargılamıyordu. Sadece bir fırsat sunuyordu. Sonra onu gördüm. Küçük bir kız çocuğu, uçsuz bucaksız karanlığın içinde parlayan çimenlerin üzerinde duruyordu. Muhteşemdi, ışıl ışıldı, etrafındaki dehşetten hiç etkilenmemiş gibiydi. Bana baktı ve ışığın içine adım atmam için elini uzattı. Tereddüt ettim. Kaderime razı olmuştum ama onun varlığı, saflığı ve masumiyeti inkar edilemezdi. Onun sevgisini, affını hissettim ve içimde bir şey kırıldı. Işığa doğru adım attım. Hayata dönüş, yeni bir amaç. Tam o anda nefes nefese uyandım, ter içinde kalmıştım, bedenim kaskatı kesilmişti. İçimde adeta elektrik çarpması gibi bir his vardı. Şok olmuş, alt üst olmuştum. Eşim panikle beni sakinleştirmeye çalıştı. Ancak konuşamıyordum. Yatağın kenarından sürünerek kalktım, suya ulaşmaya çalıştım. Bedenim sanki içimdeki tüm yaşam enerjisi çekilmiş gibi ağrıyordu. Haftalarca yaşadıklarımı anlamaya çalıştım. Gece boyunca canlı rüyalar beni tekrar o ana geri çekiyor, hem korkuyu hem de kurtuluşu tekrar tekrar yaşamama neden oluyordu. Terler içinde uyanıyor, kalbim deli gibi çarpıyor, karanlığın içinden yeni çıkmış gibi hissediyordum. Bazı günler yeni bir amaç verilmiş gibi derin bir huzur hissediyordum. Ancak diğer günler içimdeki rahatsız edici bir his, cevaplanmamış soruların fısıltısıyla beni takip ediyordu. Tüm bunların ağırlığı eski hayatıma dönmemi imkansız hale getirdi. İçimde bir şey kalıcı olarak değişmişti. Artık aynı insan değildim. Aklımı aşan bir bilgi akışı, tarif edemeyeceğim bir anlayış içimi doldurdu. Ruh, varoluş ve bilinç hakkında bulabildiğim her şeyi okumaya başladım. Hayatımda ilk kez bir İncil aldım ve baştan sona okudum.
ve sonra o küçük kızın kim olduğunu fark ettim. Yıllar önce eşim hamile kalmıştı. O dönemde hazır değildik ve bu kararın ağırlığı yıllarca içimde kaldı. Zihnimden atmaya çalışsam da ara sıra içimde yankılanan bir soru vardı. Ya her şey farklı olsaydı? Ya sorumluluk alsaydım, daha güçlü olsaydım, kaybettiğimiz şeyin derinliğini anlayabilseydim? İçimde sessizce varlığını sürdüren bu suçluluk hissi konuşulmamış ama daima orada olan bir gölge gibi beni takip etti. Ancak endeye, ölümden dönme, deneyimim bu gerçekle yüzleşmeye zorladı. Geriye dönüp baktığımda sorumluluk almadığım gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. O zamanlar ne yaptığımın farkında değildim. Ancak şimdi anlıyorum, seçimlerimiz, terk ettiklerimiz bile bizi derinden şekillendirir. Bu farkındalık değişme kararlılığımı körükledi. Bağışlanma arayışına girmeye, hayatımı bir amaçla yaşamaya ve artık kayıtsız kalmamaya karar verdim. O zamanlar bir çocuk için hazır değildik. Eşim hamileliği sonlandırmaya karar verdi ve ben hiçbir şey yapmadım. Ama o küçük kız bizim çocuğumuzdu. Hiçbir zaman tamamen yok olmadı. Bu dünyayı aşan bir yerde varlığını sürdürdü, bekledi. Ve bana hiçbir kelimenin anlatamayacağı bir sevgi ve affedicilik sundu. Başkalarına bir mesaj. Bu deneyim beni tamamen değiştirdi. İlişkilerim çok daha derin hale geldi. Daha bilinçli, daha şefkatli, daha ilgili biri oldum. İnsanlarla olan etkileşimlerim tamamen değişti. Bencillikten anlayış ve empatiye yöneldim. Eskiden beni tanımlayan kötü alışkanlıkları bir kenara bıraktım ve bunların yerine içimdeki değişimi yansıtan bilinçli, anlamlı hareketleri koydum. Her gün bir şükran pratiği, bir nezaket eylemi, küçük anlarda ilahi olanı görebilme fırsatı haline geldi. Artık hayatı rastgele ya da anlamsız bir döngü olarak görmüyordum. Hayat, seçimlerle şekillenen kutsal bir yolculuktu. Büyüme, öğrenme ve bağışlanma ile dolu bir yolculuk. Kendi eski yollarımı tamamen terk ettim. İnancı, sevgiyi ve asla yalnız olmadığımız gerçeğini kucakladım. Bu hikayeyi paylaşmamın amacı kimseyi ikna etmek değil, sadece gerçeğimi sunmak. Bu hayattan öte bir şey var. Gözle göremediğimiz, akılla tam olarak kavrayamadığımız bir gerçeklik. Ve o gerçekliğin merkezinde koşulsuz sevgi var. Eğer şüphe duyduysanız, eğer bir noktada kaybolmuş hissettiyseniz, bilin ki asla kurtuluşun ötesinde değilsiniz. Işık her zaman orada. Sizi bekliyor, sizi seviyor. Bu benim hikayem. İşte bildiklerim, her deneyim. Ne kadar karanlık veya zor olursa olsun, dönüşüm potansiyeli taşır. Bu yolculuk bana gösterdi ki, affedilme ve amaç her zaman elimizin altında. Eğer onlara ulaşmayı seçersek. Sonuçta hayatlarımız verdiğimiz kararlarla şekillenir. Peki ya siz? Kendi deneyimleriniz hayatınızı nasıl şekillendirecek? Hiç dünyaya bakışınızı sonsuza kadar değiştiren bir an yaşadınız mı? Belki de cevaplar hayatın dikkat dağıtıcı unsurlarında değil, sessiz anlarda gizlidir. Belki de yaşam hayal ettiğimizden çok daha büyük bir amaç taşıyordur. Ve bu yüzden hikayemi sizinle paylaşıyorum. Belki de siz de yolunuzu bulabilirsiniz. Merhaba, bu videoda belki de daha önce duymadığın ilginç detaylar var. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysan beğen tuşuna basmayı unutma. Yorumlarında düşüncelerini paylaşırsan çok sevinirim. Ve elbette daha fazlası için kanalıma abone olmayı ihmal etme. Bu nedenle YouTube üyelik programımızı tanıtıyoruz. Bir fincan kahveden daha düşük bir ücret karşılığında YouTube'da yayınlanmamış özel ve reklamsız bölümlere erişebilirsiniz. Konuklarla canlı soru-cevap etkinliklerine katılabilir, bizimle ve diğer ÖYD deneyimleyenlerle doğrudan etkileşimde bulunabilir, canlı etkinliklere katılabilir ve en önemlisi kanalımızın bu önemli deneyimleri dünya çapında ortaya çıkarmaya yönelik sürekli çabalarını desteklemiş olursunuz. Hadi bu yolculuğa birlikte devam edelim.